İslam kadınların dövülmesine izin verir mi? Nisa suresi 34. ayet kadınların dövülmesini mi emrediyor? Kur'an-ı Kerim'in böyle parça parça herhangi bir konuda ne söylediğini anlamak için Kur'an'ın o konuya dair bütüncül bakışını bilmek gerekir. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani bir ağacı tanımlayacaksanız eğer önce ormanı tanımanız lazım. Ormanı tanımadan ağaç tanımlanmaz. Şimdi kadının dövülmesi ne var şimdi burada? Bir insan unsuru var, bir cinsiyet var ve bir şiddet var. Şimdi buradan bakacağız. Allahu Teala insanoğluna nasıl sesleniyor? Yani ey Adem oğulları derken kadın ve erkek ayrımı yapıyor mu? Yapmıyor. 2. Kadınlar üzerinden çok özel hükümler belirleyen ayetler vardır. Onlarla ilgili o ayetlerde yani özel sadece kadınları ilgilendiren yani cinsiyetleri itibariyle onlara özel olan bir takım hükümler vardır. Doğrudur. Ama genelde cenneti kazanması gereken insanlardan söz eden bütüncül Kur'an bakışında Kur'an-ı Kerim kadın erkek ayrımı yapmaz. Kur'an-ı Kerim mesela Ahzab suresi 35. ayette 10 tane nitelikten söz eder. İşte innel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati vel qanitine vel qanitati ves sadikine ves sadikati ves sabirine ves sabirati vel haşiine vel haşiati vel mutasaddikine vel mutasaddikati ves saimine ves saimati vel hafizine furucehum vel hafizati ve zâkirine Allah'a kesiren ve zâkirati. Şimdi 10 tane nitelik sayıyor. Bu 10 tane niteliği hem erkek kalıpta sayıyor hem kadın kalıpta sayıyor. Demek istiyor ki bu fedakarlıklar hem erkeklerin hem kadınların yapması gereken fedakarlıklar ve sonuçta kendilerini bağışlayacağı ve büyük ödül sunacağı insanların da bütün bunlar olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim kadına cinsiyeti üzerinden değil, şahsiyeti üzerinden seslenir. Öyle olunca da kadının Allah'a itaatinden söz eder. Kocasına itaatinden filan değil. Çünkü kocası da Allah'a itaat etmek zorundadır. Hanım da Allah'a itaat etmek zorundadır. Kulluğumuz Allah'a yönelik, itaatimiz Allah'a yönelik ve gönülden gelen bir boyun büküşümüz Allah'a yönelik olacağı için ve Resulullah'a yönelik bir itaat bizden istendiği için kadınların dövülebileceğini söyleyenler kadınların kocalarına itaat etmeleri gerektiği noktasından hareket ediyorlar. İşte bu temel yanlış buradan geliyor. İtaatte koca yani bir hanımın eşi muhatap değildir. Kocanın da hanımının da itaat etmesi gereken Allahu Teala'dır. Dolayısıyla şimdi bunun Nisa suresi 34. ayette ele alınıyor. O ayet-i kerimede ayrılma durumu söz konusu olursa yani bir ayrılma süreci yaşanmaya başlanıyorsa bu ayrılmayı engelleyici bir takım önlemlerden söz ediyor. Biri olmazsa öbürü, öbürü olmazsa öbürü değil. Hepsi bir anda uygulanacak şekilde. İşte nasihat devreye konulacak. Yani yataklar ayrılacak veya işte bu arada belki geçici ayrılıklar söz konusu olacak. Eşin babasının evine gitmesi veya kocasının evden ayrılması gibi bir takım tedbirler uygulanır. Daha da olmadı. Artık taraflar için birer hakem belirlenmesi istenir o Nisa 35. ayette. Onlar bir başarı için çalışırlarsa Allahu Teala da onları başarılı kılacağını söyler. Ama her şeye rağmen o ayet kadının dövülmesiyle ilgili bir buyruk içermez. Oradaki vadribuhunne emri oradaki darp yani nikahın devamı için ısrarcı olmak ve nikahı kurtarabilmek için gerekiyorsa kadının ya da erkeğin işte evden bir süre ayrılması demektir. Darabe fiilinin anlam alanında kısa süreli ayrılıklar, yola çıkmak, yolculuk yapmak manaları da vardır. O itibarla Arapların kadına bakışını bir süre sonra Kur'an'ın kadına bakışı gibi anlamamıza yol açan bir takım yaklaşımlar bugün hanım kardeşlerimizin Kur'an'a ve İslam'a maalesef mesafeli durmasına hele ki
genç kardeşlerimizin bu yanlış bilgilendirmeler sonrasında İslam'a mesafeli durmasına sebep olunuyor. Kur'an kadına kadın olduğu için değil, cinsiyeti üzerinden değil, şahsiyeti üzerinden seslenir ve evlilik kurumunun devam etmesi için ortaya konulan bir takım seçenekler arasında geçici bir ayrılığın bulunmasından söz eder. Hazreti Peygamber'in hayatında da bu noktada 2 tane örnek vardır. Ve Hazreti Peygamber bu dini en iyi anlayan insan olması itibariyle benzer problemleri evinde yaşamasına rağmen hiçbir eşine elini dahi kaldırmamıştır. Eğer o ayette emir vurmak olsaydı Peygamberimiz bunu vurmak şeklinde uygulamalıydı. Asla ve asla böyle bir şey yapmamıştır. Kadını dövmek insanlığı dövmektir. Dövülen kadınla aynı yastığa baş koymak ne yaptığını bilmemenin korkunç akıbetinden başka bir şey değildir. Evler insanların birbirlerinin cenneti olurlarsa anlamlıdır. Evleri tımarhaneye çevirmenin bir alemi yoktur. Hele ki bunu din adına yapmak, dine yapılabilecek en büyük zararlardan biridir, birkaçıdır diyebilirim. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.